Ovada gölgesine sığınılabilecek tek bir ağaç dalı bile yoktu. Uçsuz bucaksız toprak öylesine kurumuştu ki atların her adımında havaya kavruk bir toz bulutu kalkıyordu. 28 Temmuz 1402. Günlerdir tek bir damla su bulamamış on binlerce adam zırhlarının içinde sıcaktan adeta erimiş bir halde bekliyordu. Ancak bu ordunun birazdan yaşayacağı büyük hezimet ne susuzluktan olacaktı ne de ilk defa karşılarında gördükleri devasa savaş fillerinden. Yıldırım Bayezid kazanacağı zaferden emindi ama bilmediği dehşet verici bir gerçek vardı. Kendi ordusu onu çoktan gözden çıkarmıştı. Peki bir ordu savaşın tam ortasında kendi hükümdarına neden ihanet eder? Ovanın bir ucunda 20 yıldır önüne çıkan her gücü ezen, Haçlıları Nibol'da yok eden ve hızıyla nam salan bir padişah duruyordu. Karşısındaysa Semerkant'tan gelip geçtiği her yeri dümdüz eden Emir Timur. Savaşın en kızıştığı, çelik seslerinin tüm ovada yankılandığı o anda Bayezid sol kanadına baktı ve ömrü boyunca unutamayacağı o manzarayla karşılaştı. Kara Tatarlar ve Anadolu beylerinin askerleri atlarının başını çevirmiş gidiyorlardı. Yanlış anlamayın, kaçmıyorlardı. Tam tersine kendi silah arkadaşlarına kılıç çekmek için Timur'un saflarına katılıyorlardı. Dünyayı dize getiren Yıldırım o gün sadece bir düşmana yenilmedi. Ordusunun içinden kendi saflarından vuruldu. Bir imparatorluğu 11 yıllık karanlığa sürükleyen çöküş işte tam o anda başladı. Dönemin en korkulan gücü bir günde çöküşün eşiğine nasıl geldi peki? Bayezid'in sonu o sabah mı yazıldı yoksa çok daha öncesinde mi? Bu hikayeyi klasik bir savaş özeti olarak değil, bir imparatorluğu yıkılmanın eşiğine getiren bir büyük kırılma anı olarak izlemeye hazırsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Aslında bu iki adamın er ya da geç karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı. Çünkü ikisi de aynı gökyüzüne sığamayacak kadar büyük iki imparatorluk inşa etmekle meşguldü. Yıldırım Bayezid batıda hızla genişliyordu. Bir yandan Konstantinopolis'i surların önünde boğuyor, diğer yandan Anadolu beyliklerini tek bir bayrak altında topluyordu. Hele ki 6 yıl önce Tuna Nehri kıyısındaki Nibolu'da hem Rumeli'deki varlığını sağlamlaştırıp hem de Anadolu hakimiyetini pekiştirdiğinden beri kendine olan güveni tamdı. Ancak farkında olmadan sonunu hazırlayacak tohumları da yine kendi elleriyle ekiyordu. Çünkü topraklarını kaybeden o Anadolu beyleri ortadan birdenbire yok olmadılar. Doğuya tek bir adamın gölgesine sığındılar. Yani Emir Timur'a. Timursa bir Fatih'ten çok daha fazlasıydı. Soğukkanlı bir strateji ustasıydı her şeyden önce. Şehirleri yerle bir ederken savaşı bir onur meselesi olarak değil, matematiksel bir hesap olarak görüyordu. Bayezid öfkeli ve cesurdu. Timursa sabırlı ve akılcı. Ve tarih çoğu zaman cesurları değil, beklemeyi bilenleri ödüllendirir. Üstelik Timur için Anadolu'nun büyük bir kısmı haritada sıradan bir durak, 7 yıla yayılan uzun seferinin yalnızca küçük bir halkasıydı. Onun asıl arzusu Anadolu'yu tamamen yutmak ya da burada kalıcı bir hakimiyet kurmak değildi. Cengiz Han'ın parçalanan imparatorluğunu ve İlhanlı Moğollarının eski hakimiyet alanını yeniden diriltmekti. Erzincan ve Sivas tam da bu İlhanlı mirasının üzerindeki iki noktaydı ve Timur'un gözü o araydı. Anadolu'da mutlak bir hakimiyet arayan Yıldırımsa bu toprakları teslim etmeyi reddettiğinde iki muazzam güç kaçınılmaz olarak çarpışma rotasına girdi. İki hükümdar arasında başlayan mektuplaşmalar kısa sürede zehirli bir ego savaşına dönüştü. Timur mektuplarında Bayezid'i küçümsüyor, ona sığınan beylerin iadesini istiyordu. Bayezid ise gururluydu. Geri adım atmayı aklından bile geçirmedi. Küfürler, hakaretler, ithamlar ve suçlamalar havada uçuştu mektuplaşmalar boyunca. Ancak bu aşamada Bayezid'in göremediği keskin bir tuzak da kuruluyordu. Timur ona sadece diplomatik mektuplar yazmıyordu. Bayezid sarayında öfkeyle mektuplara vereceği yanıtları düşünürken Timur çoktan Anadolu ordusunun kılcal damarlarına sızmıştı bile. Kara Tatarlara ve eski beylik askerlerine gizlice elçiler gönderiyor, onlara vaat üstüne vaat veriyordu. Bayezid zaferinden emindi ama aklına bile getirmediği başka bir gerçek vardı. Timur daha ilk kılıç çekilmeden Osmanlı ordusunu zihinsel olarak felç etmişti. Bayezid göremese de yaklaşan tehlikenin büyüklüğü Osmanlı saray koridorlarında yankılanıyordu. Öyle ki rivayete göre Sadrazam Çandarlı Ali Paşa dahi hükümdara yaklaşarak o tarihi uyarıyı fısıldamıştı.
Hünkârım, bu adamla uğraşmayalım. Ancak geri adım atmak Yıldırım'ın doğasına aykırıydı. Demir tavında dövülür misali her şey hazır olduğunda Timur da son hamlesini yaptı. Bayezid onu doğuda karşılamayı beklerken Timur koca ordusuyla güneyden dolanarak doğrudan Ankara'ya indi. Osmanlı ordusu günlerce süren bitkin bir yürüyüşe zorlanmış oldu. Askerler Çubukovası'na vardıklarında Timur su kaynaklarını çoktan tutmuş, derenin yönünü değiştirmişti. Yıldırım Bayezid, komutanlarının dahi ikmal yollarını kestiremediği kendi topraklarında günlerdir susuz kalmış yorgun bir orduyla ve en önemlisi Timur'un tam da istediği şartlarda savaşmaya mecbur kalmıştı. Satranç tahtasında ilk şah çekilmişti. Peki bir hükümdar daha kılıcını kınından çıkarmadan nasıl bir savaşı kaybeder? Büyük felaketlerin cevabı bazen kılıç izlerinde değil, bir yudum suda saklıdır. Timur Bayezid'i düz bir meydan savaşına çekmeyi hiç düşünmedi. O, savaşı kılıçlar çekilmeden çok daha önce koşullar sayesinde kazanmayı hedefledi. Çubukovası'ndaki su kaynakları kontrol altına alındı, dere yataklarının yönü değiştirildi, var olan kuyular zehirlendi. Kavurucu 28 Temmuz sıcağında Osmanlı askerlerinin dudakları çatlarken zırhları birer fırına dönüşmüştü adeta. Kendini bir anlığına o Yeniçerinin yerine koy. Günlerdir yoldasın. Ağzında kurumuş bir çamur tadı var. Kursağından saatlerdir tek bir lokma geçmemiş. Ve karşında daha önce hiç görmediğin zırhlarla kaplanmış devasa savaş filleri duruyor. Ne hissederdin? Osmanlı ordusunun tek bir derdi vardı. Su. Bir damla suya bile hasrettiler neredeyse. Kırbalarının içindeki son damlalara sığındılar. Daha ilk oku atamadan fiziksel olarak zaten çökmüşlerdi. Bunlar Osmanlı ordusunu oluşturan Yeniçerilerin, sipahilerin, ağır zırhlı Sırp süvarilerin ve Anadolu askerlerinin derdiydi. Fakat paşaların, beylerin ve daha da önemlisi Bayezid'in göremediği esas dehşet ordunun susuzluğu değildi. Bayezid belki de hala Nibol'daki gibi bir destan yazacağını zannediyordu. Ama şunu bilmiyordu maalesef. Timur, onun askerlerini sadece susuz bırakmamıştı. Önemli bir kısmının sadakatini de çoktan satın almıştı. Çubukovası cehenneme dönerken Timur, savaşa bizzat dahil olmaya bile tenezzül etmedi. O, çadırının gölgesinde soğukkanlı bir strateji ustası olarak beklerken, Osmanlı hatlarını yaracak olan devasa ordusunun dizginleri torunu ve veliahtı Muhammed Sultan Mirza'nın elindeydi. Girişte gördüğünüz o an işte tam burada yaşandı. Ama o askerler neden döndü? Çünkü karşı safta Timur'un yanında yıllar önce topraklarını kaybeden kendi beylerini gördüler. Ve Timur daha o gün gelmeden aylarca süren gizli bir çalışmayla onlara çoktan ulaşmıştı. Yani sol kanattaki o çözülme ani bir panik değildi. Çok önceden kurulmuş bir tuzağın tam da hesaplanan anda işlemesiydi. Kaçmadılar, korkmadılar. Sadece kimin için savaştıklarına yeniden karar verdiler. Ve o karar Bayezid'in sonunu getirdi. Dünyayı titreten Yıldırım Bayezid o gün Timur'un fillerine değil, kendi ordusunun içinden çıkan o hançere yenildi. Çubukovası bir savaş alanı olmaktan çıkmıştı artık. Bir tuzağa dönüşmüştü. Peki bir asker ya da komutan kendi hükümdarına böylesine bir soğukkanlılıkla nasıl ihanet edebilir? Yıldırım Bayezid gözlerinin önünde dağılan ordusunu izlerken son kozunu nasıl oynayacaktı? Osmanlı ordusunun sol kanadı tamamen çökmüştü. Bu bir savaş hikayesi değildi artık. Bir kapana kısılma hikayesiydi. Savaşın sonucu belliydi. Kara Tatarların ve beyliklerin saf değiştirmesiyle her şey netleşmişti. Aslında henüz ilk 2 saatin sonunda savaşın zihnen ve fiilen bittiğini söyleyebiliriz. Yıldırım'ın en sadık müttefiklerinden biri olan Sırp Prensi Stefan Lazareviç, Kan Gölü'nün ortasında Yıldırım'a yaklaşıp ümidinin kalmadığını, kaçmaları gerektiğini bile söyledi. Ancak gururu, rasyonel aklının önüne geçen sultan geri adım atmadı. Lazareviç'e döndü ve hala zaferden eminmişçesine son emrini verdi. Geri dön ve kaçanların kellelerini bana getir. Bu emri verdiğine göre gerçekten o anda bile hala kazanacağına olan inancı tamdı. Savaşın bu kadar uzamasının bir başka sebebi de muharebe öncesinde gizlice alınan bir karardı. Son Çağatay Hanı olan Sultan Mahmut, Timur'un ordusundaki önemli komutanlardan biriydi ve Yıldırım'ı bizzat yakalama şerefini istemişti Timur'dan. Emir Timur'sa tek bir şart koşmuştu. Onu bana canlı getireceksiniz.
İşte bu yüzden Timurlu süvarileri Yıldırım'ı öldürmek için değil de etrafını bir ağ gibi örmek için saldırıyorlardı. Çember daralırken tepeye çekilmeye çalışan Yıldırım'ın atı tökezleyip yere düştü. İşte o an bir sultanın ve bir imparatorluğun talihinin yerle bir olduğu andı. Yıldırım Bayezid Timur'un huzuruna çıkarıldığında orada bulunanlar geri dönüşü olmayan bir kırılma anına tanıklık ediyorlardı. Ve işte tam bu noktada yüzyıllardır anlatılan o karanlık efsane devreye giriyor. Timur'un mağrur padişahı bir kafese kapatıp şehir şehir yanında gezdirme hikayesi. Peki bu anlatılanların ne kadarı gerçek? Bugün tarihçiler bu sahnelere büyük bir şüpheyle bakıyor. Kroniklerde geçen o meşhur kafes kelimesinin aslında Doğu geleneklerinde kullanılan korumalı ve kapalı bir tahterevandan ibaret olduğunu, batılı kaynakların bunu abartarak bir demir kafese dönüştürdüğünü savunanlar çoğunlukta. Kimilerine göre Timur, rakibine ilk başlarda diplomatik bir saygı gösterdi. Başka bir iddiaya göre ise bu esaret kasten çekilmez kılınan bir psikolojik harpti. Yıldırım'ın eşi Despina Hatun meclislerde hizmet ettiriliyor, padişahınsa bir zafer ganimeti gibi Semerkant'a götürüleceği konuşuluyordu. Fakat Yıldırım için en büyük işkence demir parmaklıklar ya da duvarlar değildi. Kaybettiği tahtı, çiğnenen gururu ve gözlerinin önünde parçalanan imparatorluğu kahrolması için yeterliydi zaten. Yıldırım bu ağır yıkıma daha fazla dayanamadı. Esaretinin 8. ayında 1403 yılının Mart'ında hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerindeki sır perdesi ise bugün bile tam olarak aralanmış değil. Osmanlı kroniklerinin bir kısmı sultanın kahrından ve yakalandığı nefes darlığı gibi bir hastalıktan öldüğünü yazar. Ancak dönemin diğer güçlü anlatılarında bambaşka bir iddia var. Semerkant'a tutsak olarak götürülmeyi ve gururunun daha fazla çiğnenmesini reddeden Yıldırım'ın yüzüğünde gizlediği zehri içerek ya da başını mermer duvarlara vurarak kendi hayatına son verdiği de aktarılıyor kaynaklarda. Kafes bir efsane miydi? Ölümü bir intihar mıydı? Belki de hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. padişahı Yıldırım Bayezid, gururunu esarete teslim etmeden bu dünyadan ayrıldı. Fakat felaket Bayezid'in toprağa verilmesiyle bitmedi. Aksine asıl kabus yeni başlıyordu. Yıldırım, geride devletsiz kalan bir coğrafya ve taht kavgasına tutuşan 4 oğul bıraktı. Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet Çelebi. Osmanlı Devleti 11 yıl boyunca kardeşin kardeşi kırdığı Fetret Devri adı verilen o zifiri karanlığa gömüldü. İmparatorluk tarihinin en büyük eşiğindeydi. Ya yok olacaktı ya da küllerinden doğacaktı. İşte bu karanlık Timur için tesadüf değil, kurgulanmış bir zaferdi. O Anadolu'da kalıcı bir mülk edinmek peşinde değildi zaten. Amacı batıda yükselen Osmanlı'yı felç etmekti. Zafere ulaşır ulaşmaz da Yıldırım'ın son verdiği Anadolu beyliklerine eski topraklarını iade etti. Osmanlı tahtını ise şehzadelerin önüne bir yem gibi attı. Anadolu'yu arkasında patlamaya hazır bir bomba gibi bırakan Emir Timur, arkasına bile bakmadan gözünü asıl büyük hedefine, ömrünün son seferi olan Çin'e doğru dikmişti bile. Ve belki de tarihin en sarsıcı kelebek etkilerinden biri yaşandı bu aşamada. Yıldırım, Ankara'ya yürümeden önce İstanbul'u fethetmeye çok yaklaşmıştı. Çubukovası'nda alınan o yenilgi Doğu Roma'ya tam 51 yıl daha ömür vermiş oldu. Tek bir gün, tek bir karar bir imparatorluğun kaderini ve İstanbul'un fetih tarihini değiştirdi. Ve İstanbul'u fethedecek olan Fatih Sultan Mehmet 1432'de Edirne'de dünyaya geldiğinde babası Sultan II. Murat hala Timur'un oğlu Şahruh'a karşı temkinli bir politika izliyor, onun gönderdiği hilatı geri çeviremiyordu. Videonun başında bir cümle kurmuştuk. Dünyayı titreten Yıldırım Bayezid, düşmanın kılıcından değil, sırtına indirilen tek bir hançer darbesinden yenildi. Şimdi o cümle çok daha net değil mi? Timur'un fillerinden de, stratejik dehasından da önce Bayezid'i bitiren şey aslında kendi geçmişiydi. Yıllar önce topraklarını aldığı o beyler, savaşın en kritik saniyesinde karşı safta birer intikam sancağı olarak yeniden yükseldi. Oysa mesele o toprakları almak değildi. Hangi hükümdar önüne çıkan toprağı almaz ki? Asıl mesele boyun eğdirdiği o insanların kırgınlığını görmezden gelmek, onların bir gün kendisine düşmanlık edeceğini hiç hesaba katmamaktı. Bazen bir imparatorluğu yıkan dışarıdaki düşman değil, kendi zaferlerinin ardında bıraktığı enkazdır. Peki sizce Yıldırım Bayezid o gün Timur'un kendisine kurduğu tuzağı fark etseydi
tarihin akışı değişir miydi? Yoksa Çubuk Ovası'ndaki o hazin son, yıllar önce küstürülen Anadolu beylikleriyle çoktan yazılmış mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Tartışmaya orada devam edelim. Tarihin akışını değiştiren bir sonraki kırılma noktasında görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.